Evet. Herkes hazırsa başlıyorum. Hazırsa. Koçlarla başlıyorum tabii ki. Koçlar ve yükselen koçlar, Haziran ayı size de güzel gelecekmiş. Hadi müjdemizi isteriz. Sevgili Fundacığım ekran başında, canım arkadaşım benim. O da bir koç kadını. Onun için de hayatında çok güzel şeyler olacağına inanıyorum. Buyurunuz efendim. Evet. Sevgili koçlar. Yavaş bir bakış atman yeter diyor. Evet, birazcık sakin olun. Aşırı iyi bir dönemden geçiyoruz. Hepimiz için çok güzel Mükemmel. fırsatlar var. Bu fırsatlar size de çok güzel gülüyor sevgili koçlar, ama etrafınıza şöyle biraz alıcı gözlerle bakmanızı tavsiye ediyorum. Biraz yavaşlayın. Burcunuzda seyahat eden Mars 13 Haziran'a kadar yaklaşık Koç burcunda kalacağı için biraz aceleci tavırlar sergilerseniz, ani hareketler, işte dikkatsizlik yaparsanız bu fırsatları kaçırma ihtimaliniz var. Ya da böyle bir tavrınız varsa, ya aman ondan gelecek iyilik Allah'tan gelsin diyorsanız, sert çıkışlar yapıyorsanız bazı iyilikleri ıskalayabilirsiniz. Biraz sakin olun, etrafınıza daha alıcı bir gözle bakın. Biraz dinginleşmeye çalışın, ruhunuzu dinlendirmeye çalışın ve biraz iç muhakemenizi arttırmanızı tavsiye ediyorum size. Çünkü bu uğurlu kavuşum size müthiş bir para fırsatı getirebilir. Yine söylüyorum, bugün çok güçlü bir maddi konularda fırsatınız var. Gerçekten elinize para geçebilir veya çok iyi para kazanacağınız bir iş fırsatı yakalayabilirsiniz. Bunu ıskalamamaya çalışın. Bugün itibariyle gerçekleşen Yay burcundaki dolunayla beraber Koç burçları seyahat dönemine başlayacaklar. Bol bol gezecekleri, seyahat edecekleri, eğitim alacakları, kendilerini geliştirecekleri bir dönemden geçiyor olacaklar. Dolayısıyla hem öğreneceğiniz, hem eğleneceğiniz, hem de bol bol gezeceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Bugün akrabalarınızla ilgili de önemli gelişmeler olabilir. Özellikle yükselen koçlar, akrabalarınızla ilgili önemli gelişmeler olabilir. Mesela işte evliyseniz eşinizin akrabalarının hayatında önemli bir gelişme olabilir. Sizin kendi uzak akrabalarınızla veya uzakta yaşayan akrabalarınızla ilgili biraz sizi sorumlu hissettirecek, belki biraz kafanızı karıştıracak durumlar yaşayabilirsiniz. Bazı haberler alabilirler, ani haberler, değişik haberler. Bu süreçte kardeşlerinizle ilişkiniz de çok ön plana çıktığı için hem yakın çevre ilişkileriniz, hem kardeşlerinizle ilişkileriniz, hem aile dayanışması, akraba dayanışması gerektiren durumlar yaşayabilirsiniz. Ama koçlar nihayet Venüs'ün ikizlere geçmesiyle beraber o böyle sinirli konuşmalar, kırıcı konuşmalar yerine herkese işte sinirlendiğiyle konuşmamayı tercih edip sevdiğiyle daha çok muhabbet etme kafasına girmeye başlıyor. Ve reklam, tanıtım, eğitim, araba alım satımı, bir işte elektroniğini veya ev eşyalarını yenilemek, hayatında böyle tatlı değişiklikler yapmak anlamında da çok şanslı bir süreç bugün itibariyle başlamış oluyor. Bunu da söylemek istiyorum. Hukuki bir süreç başlayabilir veya var olan bir süreç sonuca nihayete erebilir. Uzak yolculuklar, kısa yolculuklar, hayatınızda çok yolculuk yapacağınız ve çok şey öğreneceğiniz bir süreçten geçiyor olacaksınız. Yalnızlar aşkı yakın çevrelerinde, eğitimde, yolculuk yaparken veya işte sosyal medya, internet aracılığıyla, artık çok fazla var bu evlilik türü de. Eskiden çok böyle yadırgıyorduk ama şimdi herkes birbiriyle Hindistan'dan İstanbul'a tanışabiliyor. Ona da bir şey demiyoruz. Gerçekten böyle bir telefon kadar yakın diyoruz ya, aşkı böyle çok yakınlarda bir yerde bulabilir yalnız olan koçlar. Ve eşinizle iletişiminiz daha bir tatlı olmaya başlayabilir. Güç birliği dayan. Mesela evlisiniz, eşinizle daha tatlı tatlı konuşmalar, daha esprili konuşmalar. Eğer gerçekten bir sorununuz varsa da size tavsiyem bu aralar biraz daha neşeli, biraz daha esprili olursanız ilişkilerinizi daha güzel yönetirsiniz sizler. Kardeşler konusu da çok ön plana çıkıyor koç burçları için. Ya hay ya halık esmalarını 500 kez zikrediyorsun. Bu sefer niyet de koydum. Şöyle yapıyorsun. Hayatında istediğin durumların kolaylıkla yaratılmasına. Nerede yaşamak istiyorsun? Nasıl bir hayat istiyorsun? Düzgün bir imgeleme yaparak Allah'ım bana böyle bir hayat yarat. Hayat veren ve yaratan isimleriyle. Düşle ve olsun diyorsun. Aynen öyle. Güzel düşle, iyi niyetle ve bunu zikret lütfen önümüzdeki haftaya kadar. Ne diyorum? Verdiği tavsiyeler, esmalar, avantajlar ve dezavantajlarla Perşembe günleri Mine Ölmez'i kaçırmayın derim. Şimdi sevgili boğalar, olmaz dediğin oluyor, gelmez dediğin geliyor, dönmez dediğin dönüyor. Daha ne oluyor? Buraya bir darbuka girerdi ama uzatmayayım. Bütün uğurlular iş başında. Gerçekten öyle. Uğurlular iş başında, boğaların olmaz dediklerinin olacağı. Bir kere koruma altındalar, onu söyleyeyim. Mükemmel. Korktuğunuz bir şey varsa, ilişki korkusu, ayrılık korkusu, acı çekiyorum, ne yapacağım, para korkusu veya hastalık korkusu, ne çekiyorsanız çekin.
Bu uğurlular iş başındayken koruma altındasınız. Mesela size gelecek olan zararlar, eğer de hele de iyi bir insansanız, bereketli, cömert bir insansanız, size gelecek olan zararlar bertaraf edilir. Size uğrayacak olan sıkıntılar bertaraf edilir. Kötü şeyler yapılıyorsa arkanızdan fark edip görüp önlem alma şansınız olur. Kendinizi ön plana çıkarma şansınız olur. Bolluğun, bereketin ve şansın sizi takip ettiği bir gün. Bugün boğalar mutlaka güzel bir hayır işlesinler ve çok dua edip hep pozitifte kalsınlar. Gerçekten öncelikle güzelleşmek, parıldamak, maddi bolluğa ve berekete kavuşmak, aynı zamanda kendini istediği hangi konuysa o konuda geliştirmek, iş kurmak, para kazanmak, aklınıza uğur ve şans olarak, kısmet olarak ne geliyorsa hepsiyle ilgili çok şanslısınız ve geç saatlerde Venüs İkizler Burcu'na para alanınıza geçtiğinde de maddi konularda bu şansı yaşamaya başlayacaksınız. Gerçekten çok önemli el sıkışmalar, anlaşmalar, sözleşmeler yapabilirsiniz. Yeni anlaşmalarla birkaç işi birden yapıp çok büyük paralar kazanabilirler. Boğa Burcu'nun bir yıl boyunca bu şansı var. Ama özellikle Mayıs sonu Haziran'la beraber birkaç iş, 3 iş birden yapıp 2 iş birden yapıp çok güzel para kazanabilirler. O yüzden lütfen kalkalım, harekete geçelim. Lütfen, en sevdiğiniz şey biliyorum harekete geçmek. Nerede hareket orada bereket. Nerede hareket orada bereket. Çünkü birkaç iş yapıp, 2 iş yapıp, 3 iş yapıp müthiş para kazanma fırsatları var. Tatlı konuşacaklar, güzel konuşacaklar ve önümüzdeki haftadan itibaren eğer bir ses sorununuz varsa, ses kısıklığı, boğaz ağrısı, bunlarla ilgili şifalanmalar, iyileşmeler başlayabilir. Aynı zamanda daha böyle çok konuştuğunuz, çok şarkı söylediğiniz, eğlenceli ortamlarda bulunduğunuz bir döneme giriyor olabilirsiniz gerçekten. Hani böyle mesela atıyorum şan dersi alabilir, sesini geliştirmek için bir harekete geçebilir. İşte boynuyla boğazıyla ilgili tedaviler olabilir, buraları iyileştirebilir. Aynı zamanda kendisine güzel gelir getirecek iş fırsatları bulabilir. Hemen hayır demeden önce size gelen teklifleri veya fırsatları iyi değerlendirin. Benim işim yok, iş arıyorum diyorsanız hemen harekete geçin. Gerçekten çok verimli bir dönemdesiniz. Ayrıca bir tazminatı, bir nafakası, alamadığı bir parası varsa bu para 15 günlük süreçte, önümüzdeki 15 günlük süreçte boğanın eline büyük ihtimalle geçecektir. Maddi anlamda aşırı güçleneceksiniz bak, maşallah diyorum size. Maşallah. Ya çok iyi bir iş teklifiyle Plüton, Jüpiter üçgeni, Güneş, Jüpiter hepsi sizin para ve kariyer alanlarınızı etkiliyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Mesela annesiyle küs, barışır, babasıyla küs, barışır, eşinin ailesiyle sorunları var, kuvvet destek alır. Yaşadığınız zorluklarda büyük insanlardan destek alabilirsiniz. Aynı zamanda sizi bir ileri seviyeye taşıyacak çok güzel bir iş, kariyer ve para planı içerisinde olacaksınız. Bakın bu fırsatları kaçırmayın. Bu açılar çok güçlü çalışıyor. Geçen haftaki o suikast tahminimi de açılar sayesinde yaptım bakın. Hani İnanılır bu gibi değil astroloji vallahi. bir açıdan kaynaklı. Bu açı size tersine çok yarayacak. Mesela geçen hafta sinirlenmiş olabilir boğalar. Tam tersi bu haftadan itibaren biraz daha politik olmayı da öğrenmelerini tavsiye ediyorum. Yani her doğruyu her yerde söylememeliler bu Haziran boyunca. Mesela hiç sevmediğiniz bir insan size iş teklifi getirdi. Onu o şeyi bir kenara bırakın, duygularınızı. Eğer o insanın getirdiği teklif sizin için hayırlıysa kabul edin sevgili boğalar. Bak, bunu da Nereden söyleyeyim. bileceğiz hayırlı mı olup olmadığını? Araştıracaksın. Çok kısmetiniz açık. Araştıracaksın. İçine soracaksın. İç sesin doğruyu söyle. Ben sana sorarım. Sen bana sor. İç sesimiz yanılmaz hiçbir zaman. Evet, 489 ya Fettah, 308 ya Rezzak. Her gün zikrediyoruz. Takip edeceğim seni Nur. Her Neyi? gün bunları zikrettiğini takip edeceğim. Bak, para akıyor. Para geliyor. Ya Kısmet- Rezzak ya Fettah. Ya Rezzak ya Fettah. İhtiyacın olan her duygunun, sadece Söz. paranın değil, bolluğun ve nasibin sana gelmesine niyet eder. Takip eder ha, biliyor musunuz? Ederim. Gerçi arıyor beni. Bugün okudun mu? Bugün yaptın mı, okudun mu? Evet. Bak, gerçekten tam zamanı. Ya Müthiş. Rezzak ya Fettah. Evet, ya Rezzak ya Fettah. Hangi duygu boşluğunuz, ne konuda eksikliğiniz varsa boğalar bunu zikredin. O duyguyu, o sevgiyi, o parayı her neyse isteyerek. Hadi inşallah bakalım. Ay ay sevgili ikizler, sana bakamıyorum. Gözlerimi kamaştırıyorsun. Işığın gözümü deliyor. Vallahi ikizler. Abi bu Bak, nedir böyle? hayatınızda- Bak ikizleri okuyamıyorum bak. Çok tatlısın ya. İkizleri parlaklığından okuyamadı. Gerçekten öyle ama. Bak şimdi, bu müthiş açılar en çok ikizleri etkiliyor. Bir kere bu gece itibariyle Venüs İkizler Burcu'na bir geçiyor. Öncelikle erkek, kadın, çoluk, çocuk fark etmeksizin Venüs'ün parıltısı sizi bir güzelleştiriyor.
Gerçekten evlilik, ilişkiler, aşk hayatınız, düğünler, dernekler, davetler, hayatta keyif ve zevk adına ne düşünüyorsanız. Ya bu bana çok keyif verir, bu beni çok mutlu eder dediğiniz ne varsa öğrenmek, ikizlerin en sevdiği şey. Bilgi edinmek, öğrenmek, dedikodu öğrenmek ama gerçekten bilgi öğrenmekte. Mesela çok tatlı insanlarla çok tatlı muhabbetler, Bilgi eğitimler, paylaşımı. bilgi paylaşımı. Çok tatlı muhabbetler, çok tatlı eğitimler olabilir hayatlarında. Böyle öyle insanlarla tanışırlar ki enerjileri çok güçlü bir şekilde yükselir. O sinsi akıştan, arkalarından dönen oyunlar, hastalıklar, içe kapanmalardan, böyle geri çekilme arzusundan bu gece itibariyle daha güçlü bir şekilde kurtulmaya başlıyorlar. Dedikodunuzu eden çok. Arkanızdan konuşan çok. Üstelik de bu arkanızdan konuşanlar sizin dengeniz değil. Belki sizden makam olarak yüksek insanlardır ama size böyle biraz takılmış, kurulmuş olabilirler. Buna rağmen hayat sizi inanılmaz destekliyor. Bazıları yurt dışına yerleşebilir, uzak bir yere yerleşebilir, iş değiştirebilir. Hayatında çok radikal bir değişim yapabilir. Ama bu değişim onun en yüksek hayrına olacak. Ve Jüpiter'in de artık ikizler burcuna geçmesiyle birlikte hayatınızda çok radikal bir hem finans planı yapacaksınız hem yaşam planınızda çok büyük bir değişikliğe imza atacaksınız. Bu değişiklik, bu radikal değişiklik sizin en yüksek hayrınız olacak. Bu süreçte hayatınızdan biri giderse veya ben ama üzüldüm diyeceğiniz bir şey olursa sakın üzülmeyin. Çünkü hayatınızda sizin en yüksek hayrınıza, yükselişine hizmet edecek şekilde yükselişinize çok büyük bir değişim yaşanacak. Ve bu değişim İnşallah. tamamıyla hayrınıza olacak. Bilginiz, fikriniz, dış görünüşünüz, parlaklığınız, her şeyinizin çok güçlendiği bir süreçten geçiyorsunuz. Bununla beraber eğer bir sağlık sorunları varsa, bir korkuları varsa bugünden itibaren arınma başlayabilir. Bazı ikizler kişileri önümüzdeki 15 günlük süreç içerisinde ilişkilerini masaya yatırıp bununla devam etmeli miyim, etmemeli miyim sorusunu sorabilirler. Aldatılanlar varsa ortaya çıkabilir. Gerçekleri görebilirler. Gerçeklerin kabak gibi ortaya çıktığı bir dönemden geçiyorlar. Böyle net olarak görecekler neyin ne olduğunu. Eğer kendilerinin gizlediği bir şey varsa da ortaya çıkabilir. Dikkatli olmalarında yarar var. Biraz olayları bugünlerde abartmaya ve büyütmeye meyilli olabilir ikizler. Yani olduğundan büyük görmeye. Mesela bir hastalık çıktı hemen korku. Bir olay oldu hemen panik. Bu konulara da biraz dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Çok güzel bir süreçten Peki tam geçiyorlar. tersi mesela var olmayanı da büyütebilir mi? Mesela bir ilişkiye başlamıştır. Aslında çok iyi bir insan Büyütebilir. değildir ama değil mi? Büyütebilir. Mesela olduğundan büyük görebilir. Fanatizmi bırakması lazım. Bazı ikizler de partnerlerinin fanatik duyguları yüzünden, partnerlerinin takıntıları yüzünden boğulabilir. Veya partnerlerinin sevgilisi, eşi, artık hayatında olan ya da en yakın kankası, çok sevdiği kankası, onun hayatında olan bir durumdan dolayı o da sorumluluk hissedip destek olma gereği hissedebilir. Ama çok şanslı, gerçekten çok şanslı bir dönemden geçiyor. Ne güzel. Muazzam şanslı. Yani uzun zamandır beklediğiniz o şans dönemine girdiniz. Bu Haziran hiçbir ikizler yerinde durmasın, Ay, ne evinde güzel. oturmasın. Çalışsın, çabalasın, başvurularını yapsın, harekete geçsin. Oh. Çok verimli. Haziran'ın ortasında onu yine hatırlatırım. Bazı kişiler sizi engellemeye çalışacak. Önünüzü kesmeye çalışacak, yolunuzu kapatmaya çalışacak. Eğer boyun eğmezseniz çok büyük bir şekilde ilerleme kaydedeceksiniz. Size ne söylemişiz? Ya Latif 129 istek ve dileklerine niyet ederek oku. İstersen daha fazla da okuyabilirsin. 1290, 1000. Daha fazla da okuyabilirsin. Dileklerini dileyerek yapmanı tavsiye ediyorum. Evet valla gözümüzü kamaştıran sevgili ikizler. Hani şu hayatta Allah'ın dediği olur. Kimse sizi engelleyemez inşallah. Allah da hiç kimseye fırsat, Engellemeye çalışacaklar. kimseye de otoriteler ama fırsat vermesin. Evet, inşallah. Ne diyelim. Evet yengeçler peşinizden koşuyoruz ama size yetişemiyoruz. Yengeçler de olumlu olumsuz bir arada, şimdiden söyleyeyim. Özellikle yükseleni yengeç olanlar beni çok dikkatli dinlesinler. Güneşi yengeç olanlar da işte sadece güneş burcuna göre, az önce dedim ya futbolla ilgili. Sadece güneşe göre yorum yaptığımızda bu eksik kalıyor ama özellikle yükselen yengeçler ve sonrasında yengeç burçları beni çok dikkatli dinleyin. Bu gece itibariyle Venüs 12. evinize yerleşecek. Güneş zaten ne zamandır burada seyahat ediyor. Bunun size avantajları: hastalıklardan şifa bulmak, tedavilerinizi yaptırmak, psikolojik sorunlarınıza ya da bedensel sorunlarınıza odaklanarak sağlığınızla ilgili atılımlar yapmak, iyileşme göstermek noktasında harika destekleniyorsunuz. Yani terapi almak istiyorsanız, bir operasyonunuz, bir sağlık sorununuz, bir ameliyat durumunuz varsa bunlarla ilgili müthiş bir şifalanma ve iyileşme dönemindesiniz. Bu aralar insanların yaptıklarından kendi ruhunuza dönme arzusu içinde olabilirsiniz.
içe dönme arzunuz birazcık artabilir. Yani dışarıdaki gürültüler, insanların yaptığı hatalar sizi rahatsız ettiği için kendimden başka kimseye güvenmemem gereken bir süreçten geçiyorum duygusuna kapılabilirsiniz. Eğer ihanete uğruyorsanız, yanıltılıyorsanız, aldatılıyorsanız, kadın erkek bir sürü kişi sizin arkanızdan bir şeyler çeviriyorsa ve konuşuyorsa, özellikle bu düşmanlıklarla Haziran boyunca yüzleşeceğinizi rahatlıkla söyleyebilirim. Ve bu ay yaşayacağınız farkındalıklar, Haziran boyunca, önümüzdeki 15 gün boyunca yaşayacağınız farkındalıklar sizde şu duyguyu uyandıracak: kendimden başka kimseye güvenmemeliyim. Benim sadece kendime ait özel bir alanım olmalı. Öyle saçma dedikodular, öyle saçma ithamlar olabilir ki hayatınızda insanlara güveniniz sarsılabilir. İkiyüzlü insanlarla yüzleşebilirsiniz. Bununla beraber içe dönme arzunuz çok artabilir. Birçok yengeç bu sene yurt dışına yerleşebilir, uzak bir şehre yerleşebilir. Veya bir eğitim almaya başlayıp o eğitimin içinde kendini kaybedebilir. Gerçekten bilgiye doyacağınız bir süreç ama bunun sizi tamamen sosyal hayattan soyutlamasına da izin vermeyin. Şimdiden sağlık kontrollerinizi yaptırın. Bedeninizde ya da ruhunuzda hissettiğiniz bir sıkıntı varsa bununla ilgili de iyileşebileceğinizi sakın unutmayın. Böyle zamanlar çok önemli. Gerçekten insanı içe döndüren, sağlık sorunlarıyla yüzleştiren zamanlar. Kafanızda sürekli fikirleri döndürüp dolaştırıp büyütürseniz kendinize en büyük zararı vermiş olursunuz. Benim tam Jüpiter 12. evimden geçerken hastalanmıştım. Ama şöyle bir özelliği vardı. Yay ikizler tutulmaları vardı. Beyin kanaması geçirdi. Evet. Kafama her şeyi çok takıyordum. Küçüktüm de daha 22 yaşındaydım. Ay Kafama canım her benim. şeyi çok takıyordum. O yüzden bir şeyi eğer kafanıza çok takar, çok döndürürseniz en büyük intikamı kendinizden alıyorsunuz, zarar veriyorsunuz. Bunu bilin. Dedikoducu, işte güçlü, güçsüz fark etmiyor. İnsanları da umursamayın. Siz yükselirseniz onlar ancak sizin arkanızdan bakarlar. Böyle bir uçağı bir uçurtmaya bakar gibi. Kendinizi korumaya alın. Şifa teknikleri öğrenirlerse, bol okurlarsa, kendilerini geliştirirlerse, dil öğrenebilirler mesela. Bu süreçte çok faydasını görecekler ama böyle bir uzaklaşma durumu olabilir. Oldukları çevreden başka bir çevreye gitme durumları da olabilir. Bunu da söylemek istiyorum. Bunlar uyarılarımdı. Ayrıca bugünden itibaren sağlık, kilo, işte tahliller, efendime söyleyeyim, iyileşme, iş hayatında yenilikler, bunlar gündeminizde olmaya başlayacak. Şu 15 gün azıcık sağlığınıza da özen gösterin. Kilonuzu kontrol edin, yürüyüşler yapın, daha sağlıklı beslenin. Evcil hayvanlarınıza biraz dikkat edin. Çalışanlarınızla ilgili önemli gelişmeler olabilir. Buna biraz dikkat edin diye uyarmak da istiyorum. Ama uğurlu kavuşumda bir yandan diyor ki sana ne yaparlarsa yapsınlar, senin o hayallerindeki muhteşem noktaya ulaşmanı hiç kimse Ay ne güzel. engelleyemeyecek. İyicil alanda, iyi şans evinde 2 tane uğurlu kavuşuyor. Allah seni koruyor. Bunu da bil. Aşkta da işte de. Evet. Yengeçler, hızınıza yetişemiyoruz. Yağ şekür 526. Bu niye iştahımız bu kadar açıldı Mine? Niye iştahımız bu kadar açıldı hemen söylüyorum. Jüpiter Venüs boğada kavuştuğu için. Bugün itibariyle Venüs ikizlere geçiyor. Önümüzdeki haftada Jüpiter ikizlere geçiyor. Artık herkeste kilo vermeliyim hastalığı başlayacak. Evet. Bu sefer konuşmaktan, koşturmaktan kilo alamayacaksınız. Hiç merak etmeyin. Evet. Evet, hayatta her şey zor olsa da hiçbir şey imkansız değil. Hayallerimiz, hedeflerimiz, yapmak istediğimiz, gezegenlerin etkisiyle bize gelen mesajlar Mine Ölmez'in yorumlarıyla hayat buluyor. Ekran başındaki sevgili seyircilerimiz 12 burç, Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz dahil olmak üzere hayatta her şey var da yorumlanıyor. Aslanlar, yükselen aslanlar, hazırsanız yorumlarımız sizin için geliyor. Sevgili aslan, dezavantajlarını merak ediyorsan kaçırmaman lazım. Çünkü bu dezavantajı avantajı çevirebilirsin. Evet. Çok klasik bir söz aslında. Her söylediğin doğru olsun ama her doğruyu her yerde söyleme aslan. Çok önemli. İnsan bence dürüstlüğünden kaybetmez. Dürüstlükten hani hep kaybedilir ama sen yine de bu aralar böyle çok sivri dilli konuşmalar yapmamaya çalış. Çünkü insanlar senin üstüne gelebilir. Damarına basabilir. Hatta artık böyle bazen insan olur ya hani böyle gözünü karartır. Gidiyorum ben Evet. buradan düşünmeden. Aslında çok haklısınızdır. Şu aralar belki üstünüzde çok geliniyordur. Bulunduğunuz ortamı terk etmek için veya fevri çıkışlar yapmak için gerçekten de haklı gerekçeleriniz vardır. Ama ben şunu tavsiye edeceğim. Siz yine de bulunduğunuz ortamı terk etmekte veya büyük çıkışlar yapmakta acele etmeyin. Eğer hukuki bir süreciniz varsa, eğer bir eğitim süreciniz varsa müthiş başarılı bir döneme giriyorsunuz.
pasaport istiyorlarsa, vize istiyorlarsa, yurt dışına gitmek istiyorlarsa, seyahat etmek istiyorlarsa, yolculuk yapmak istiyorlarsa, bir yerleri görmek, keşfetmek, iç alemlerine dönmek, o zenginliği görmek istiyorlarsa müthiş bir şanslı dönemden geçtiklerini rahatlıkla söyleyebilirim. Onlara evde durmayın diyordum, yineliyorum. Gerçekten harekete geçin. Çok başarılı olabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Kariyer hayatınızda da çok güzel şans ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Mesela geç gelen ödüller vardır ya, örnek bir miras vardır, sen alamamışsındır. Annenin ağzından hep güzel bir söz duymak istemişsindir, duyamamışsındır. Veya işte kayınvaliden, kayınpederin yıllar boyu seni ezmiştir, hiç hakkını alamamışsındır. Böyle bir hakkın size dönme zamanından geçiyorsunuz. Hani hakkınızı alma, o beklediğiniz, duyamadığınız sözleri duyma zamanından geçiyorsunuz. Bu aralar yalnız olan aslanlar mevki ve makam bakımından çok yüksek, çok alanında iyi, başarılı, varlıklı ve güçlü kadın ya da erkeklere çekilebilirler. Çok güçlü insanlarla tanışmalar ve karşılaşmalar, destekler alıp böyle güzel günler yaşayabilirsiniz. O yüzden başvurularınız varsa yapın. Arkadaşlarınızdan çok rahat destek alacağınız bir süreçtesiniz. Aşırı sosyalleşeceğiniz bir süreçtesiniz. Sadece bu süreçte sizi kıskanan ve aşağı çekmek isteyen insanlarla kötü polemiklere girmemeye çalışın. Düğün, dernek, davet, kutlama, böyle bir döneme giriyorsunuz. Aynı zamanda dediğim gibi yalnızsanız hayatınıza biri girebilir. Hatta çok fazla seçeneğiniz olabilir. Siz seçmekte zorlanabilirsiniz ama gerçekten karizmatik, güçlü, başarılı, maddi manevi size destek olacak, yanınızda olduğunu hissettirecek güçlü karakterlere çekilebileceğiniz bir dönemden geçiyorsunuz. Birçoğu evlilik yapabilir, nişanlanabilir, sözlenebilir, aşık olabilir, çocuk sahibi olabilir. Büyük sevinçler ve büyük kutlamalar yaşayabilirler. Sadece bu da değil, yurt dışı ve yabancılarla ilgili konularda işleriniz ya da hukuki meseleleriniz varsa, öğrenciyseniz, sınava girecekseniz bu konularda da çok başarılı olacağınızı düşünüyorum. Gerçekten seviye atlayacağınız bir süreçten geçiyorsunuz. Hayalleriniz, dilekleriniz çifter çifter olabilir. Ay ne Yani güzel. teker teker de değil, çifter çifter olabilir. Bunu da söylemek istiyorum. Ya Allah 66, ya Vekil 66 kere zikrediyoruz. Sinirli ve öfkeli tavırlardan kaçınmanızı ben tavsiye ediyorum. Çok neşeli günler kapıda. Bir de tayin, atama, kariyer, işte emeklilik, böyle bir devletle ilgili bir resmi işi varsa bunun da onaylandığını görebilir. Yani bir ödül ve kutlama zamanı aslanlarda. Hani nihayet hakkını alma, o alkışı alma, o kupayı alma, o kupayı kaldırma zamanındalar. Bundan sadece kimler nasibini alamaz? Tabii bireysel haritada çok sert açılar varsa zorlanırlar ama bundan sadece gerçekten etrafına öfke saçan ve düşünmeden konuşan, düşünmeden kavgaya giren aslanlar nasibini alamaz. Dengeli aslanların hepsi bir şekilde seviye atlayabilirler. Çok Ne samimi güzel. söylüyorum. Çok güzel bir süreçten geçiyorlar. Esmaları. Ya Allah 66, ya Vekil 66, korunma, kollanma ve dileklerinizin kabul olması, sizin olmadığınız yerlerde de dostlarınızın sizi desteklemesi ve Allah'ın yardımının sizin arkanızdan da sizi takip etmesi niyetiyle zikredebilirsiniz. Evet, aslanlar, Allah her zaman yar ve yardımcınız olsun. Her çektiğiniz zorlukta, her yaşadığınız zorlukta. Şimdi sevgilim yine bir şey soracağım sana. Mesela diyelim ki burcum Başak, yükselenim Aslan. Diyelim ki Aslan burcu çok iyi, Başak burcu kötü. Neyi neye göre dinleyeceğim? İkisinden de etkilenir, dengeleyecek onu. İkisine de dikkat edecek uyarılarına. Yükselenin aldığı açılar daha güçlüdür her zaman. Ama güneş de bizim o kadar önemli bir gösterge ki haritamızda. Mesela güneşe gelen sert açılar insanın direkt hayatını etkiliyor. O yüzden güneşle ilgili, yani kendi burcum dediği burcuyla ilgili yapılan yorumları hayatındaki erkekler genel olarak bakış açısı, sağlığıyla ilgili biraz daha dikkate alırken yükselen onun ev planlarını ve hayat planlarını daha net gösterdiği için yükselen tabii ki çok daha etkili Evet. olacak. Ama ikisini de dengelesinler. Muhtemelen de yaşıyorlar hepsini zaten. Yani hem güneş burcunu hem Hem- yükseleni de herkes dinliyor olması biri lazım. çok iyi, biri çok kötü. İkisini de yaşıyorsun. Takip et, göreceksin. Başaklar ve yükselen Başaklar, hadi bakalım müthiş bir kariyer dönemine hazır mısınız? Evet. Tam olarak aradığın gibi bir ev bulabilir, yuva kurabilir, ev alabilir, emlak, arsa, ev konularına yönelebilirsin. Ne Önümüzdeki güzel. 15 günlük süreçte hayatında baba, dede, anne, aileye dair konular çok ön planda olmaya başlayacak. Şu 15 gün içerisinde baban ve annen, aile büyüklerin ve onları ilgilendiren konular senin için çok önemli olmaya başlayacak. Aynı zamanda eğer evliysen
eşinin ailesiyle daha çok bir arada olabilir. Onlarla daha çok hani haşır neşir olabilir. Veya aranızda bir dargınlık, bir küslük varsa tatlı tatlı konuşarak bunları çözme imkanı bulabilirsiniz. Başaklar bu süreçte kariyer ve kariyerleriyle alakalı fırsatlar konusunda çok şanslı görünüyorlar. İş planları çok güzel ilerleyebilir. Onların da tayin, atama, işte resmi bilgi, belge akışı varsa ya da bir terfi bekliyorlarsa, bir başarı, bir destek bekliyorlarsa bu süreçte çok şanslılar. Kariyerleriyle ilgili çok büyük şans ve fırsatlara nail olabilecekleri bir süreçteler. Başaklar hem Jüpiter Plüton desteği, hem Güneş Plüton, hem Venüs Plüton desteği alıyorlar. Bu da onların iş hayatı, işle ilgili veya işlerinde yapmak istedikleri yeniliklerle ilgili bu 15 günün özellikle en şanslı burçları olduğunu gösteriyor. İş hayatında çok büyük yükselişler olabilir. Bir hastanız varsa, sağlık sorunu yaşayan bir büyüğünüz varsa veya siz hastalık geçiriyorsanız iyileşme şansı bulabilirsiniz. Aradığınız gibi bir asistan bulabilirsiniz. Aradığınız gibi bir iş bulabilirsiniz. Terfi, zam, yükseliş fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. Kendi işinizi kurabilirsiniz. Yine emeklilik ve benzeri konularda stresiniz varsa bunları üstünüzden atabilir, destek görebilirsiniz. Bu anlamda çok şanslısınız. Evet. Aradığınız gibi bir ev bulup taşınma konusunda da desteklenebilirsiniz. Aile içi olaylar birazcık sizi gerebilir ya da babanıza, annenize, aile büyüklerinize koşturmak durumunda kalabilirsiniz. O aile ve kariyer dengesini kurmak belki birazcık sizi zorlayabilir. Onun dışında bu haftanın en şanslı burçlarından birisi gerçekten sizsiniz. Sadece haftanın değil bu arada, bu 15 günün en şanslı burçlarından birisisiniz. Hayatınızı yeniden yapılandırıp bambaşka bir yola doğru gitme şansınız çok yüksek gözüküyor. Sadece 13 Haziran'a kadar hep uyarıyorum. Aşırı harcamalar, aşırı ödemeler, işte mal aldın, mülk aldın, bir şey aldın veya yetiştiremiyorsun parayı. Bunlar senin dezavantajın. Bir de ufak tefek operasyonlar olabilir. Yani bir değişiklik, işte burun etini aldırma, atıyorum. Hani minik minik. İnşallah büyüğü olmaz ama bir sağlık sorununuz varsa ya korkuyorum bir şey çıkacak diye demeyin. Gidin ve neyiniz var, neyiniz yok öğrenin. Ben de bunu anlamam ha bu arada. Bir şeyim çıkacak, korkuyorum, doktora gitmiyorum diyenler çok oluyor mesela. Git ki erkenden öğren. Hani yüzleş ki kurtul. Başaklar, böyle evhamlarınız varsa, bir yeriniz ağrıyorsa mutlaka doktora gidin. Bu süreçte tedavi olma ve iyileşme şansınız da çünkü çok yüksek. Onu Başak geciktirmeyin. fazla beklemez ama zaten, değil mi? Zaten Bekleyen hani de var. Öyle mi? Benim bir arkadaşım vardı yıllardır. Hani Başak insanların mı? Evet, Başak, stelyumu hem de her şeyi Başak'ta. Bir şey çıkar diye doktora gidip şok oldum. Kaç yıldır hani bir kadının belli aralıklarla, bir erkeğin belli aralıklarla gitmesi gerekir değil mi? Bir kendine bakıp bakması gerekir falan. İnanamamıştım mesela. Klasik bilinen bir cümle Biz- var. Erken teşhis, erken tedavi. Erken teşhis, erken tedavi. Gönderemedim de, bayağı uğraştım. Gönderemedim zaten. Peki mesela Başaklar için bu sağlık konusunda hani özellikle şu bölgelere dikkat edeceğin dediğin bir yer var mı? Bölge olarak söyleyeyim ama onlar genel olarak, çünkü haritalarını bilmiyorum ama genel dikkat etsinler. Fakat özellikle baştaki azalar, göz, burun, kulaklar, dişler, daha böyle baş bölgeleri veya baş ağrısı oluyorsa birden gelen. Mesela bu aralar bende bir oluyor, biliyor musun? Bir baş ağrısı başladı. Strese girdiğim anda direkt başım ağrımaya başlıyor. Eğer bunda bir sıkıntı hissedersem mesela ben gideceğim. Başınıza dikkat edin, baş bölgenize, ama beliniz ağrıyordur, başka bir yeriniz ağrıyordur. O konuda da lütfen ihmalkar olmayın. Ya Rezzak 308, bolluk, bereket ve ihtiyaç duyduğun bütün nimetler adına zikredebilirsin. Bir de çok başarılı bir süreçteler. Hem sağlıkta, hem Ay, ne işte, güzel. hem kariyerde. Yani çok yükseliş fırsatlarıyla karşılaşacakları bir süreçte oldukları için kendilerine biraz özenmelerini tavsiye ediyorum. Mükemmel. Süreç şahane yani sevgili Başaklara. Oynayabilirsin. Sizin için oynuyorum. Aile ilişkilerine çok takmazlarsa gayet güzel bir süreçteler. Ha, aile ilişkisi derken hani eş, çocuklar. Hepsi, hem kendi çekirdek ailesi, hem kendi ana babası, hem eşinin ailesi. Yani böyle bir aile büyükleriyle ilgili çatışmaların olabileceği veya hastalıkların, sağlık sorunlarının olabileceği, desteklemeleri gereken bir süreç çünkü. Terazi, şu anda belki sıkıntıda olabilirsin, canın sıkkın olabilir ama güzel bir laf var ya, Mine de zaten onu en başa koymuş. Gün doğmadan neler doğar. Oh be, teraziler için nihayet çok daha iyi bir süreç başladı. Çok şükür. Bir kere bu hava elementindeki güçlü kavuşumlardan teraziler de çok güçlü bir şekilde, çok güzel bir şekilde nasiplerini alıyorlar. Rüzgarı arkanıza aldınız samimiyetle. Aşk, çocuklar, evlilik, ilişkiler, iş hayatı, eğitim, seyahatler. Tüm bu konularda hukuk, uluslararası işler, işte yerleşim planları, hayatınızda büyük radikal değişiklikler yapmak, kendinizde, bakış açınızda, yaşadığınız şehri belki değiştirmek. Çok şanslı bir evreden geçiyorsunuz. Gerçekten
işlerinizin normalden daha kolay ilerleyeceği, hatta tıkır tıkır ilerleyebileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Ne güzel. Ve eğer ki sizi rahatsız eden, kurtulmak istediğiniz ama bir türlü bundan kurtulamıyorum dediğiniz ne varsa hepsinden de arınabilirsiniz. Gerçek, doğru ve güzel yaşam planınıza doğru gidiyorsunuz. Yani nerede olmanız gerekiyor, hangi şehirde, kiminle olmanız gerekiyor, hangi işi yapmanız gerekiyor, hangi eğitim size daha iyi gelir. Öğrenci teraziler özellikle çok şanslılar. Uzaklarda yaşayan akrabalarınız, sevdikleriniz varsa kavuşabilirsiniz onlarla. Eğer bir eğitiminiz varsa bunda çok büyük başarılar elde edebilirsiniz. Sınav başarısı çok yüksek görünüyor teraziler için. Yani kendinizi çok güzel geliştirebileceğiniz, birçok alanda birçok fırsatla karşılaşabileceğiniz, zorunuza giden canınızı sıkan konularla ilgili ard arda güzel teklifler alabileceğiniz bir süreçten geçtiğinizi söyleyebilirim. Sadece aşk ilişkileriniz, birebir ilişkiniz, eşiniz, ortağınız veya partneriniz diyeyim hani, veya çok sevdiğiniz, hep aklınızda olan ama birlikte olamadığınız birileri varsa bu aralar onun hayatındaki negatiflikler size de yansıyabilir. Kavgalar, tartışmalar size de yansıyabilir. Ya da teraziler için çok hırslı, çok kıskançlık, ego çatışmalarının çok olacağı bir dönem olabilir. Yani özel hayatınızda eğer partnerinizin üstüne 13 Haziran'a kadar çok gitmezseniz bu iş artık güzel bir noktaya da gidebilir. Evlenmek istiyorsanız ya da ilişkinizi bir ileri aşamaya taşımak istiyorsanız bu da gerçek olabilir. Sadece 13 Haziran'a kadar birazcık öfke kontrolünüze dikkat etmeye çalışın. Eşinizin ya da partnerinizin yaşamış olduğu aşırı zorluklarda destekleyici olmaya çalışın. Bu arada partnerleri çok sinirli ve kavgacıysa, çok fevri ve çok bencilse onlardan müthiş kurtulabilirler. Mesela tam zamanı. Ben çok mutsuz bir evliliğin içindeyim, çok mutsuz bir ilişkinin içindeyim. Yıllardır çekiyorum diyenlerin de böyle bir hukuki olarak da çocuklar açısından da velayettir, şudur budur sorununuz varsa her açıdan böyle tereyağından kıl çeker gibi arınabilirsiniz. Hiç korkmayın. Sadece partnerinizle çok mutlu bir ilişkiniz vardı. Son 2 aydır bozulduysa da sakin olun ve destekleyici tarafta olmaya çalışın. Şimdi herkesin hayat planı farklı. Bir kurtuluş ve bir özgürleşme de var çünkü terazilerin hayatında. Bu özgürleşmeyi kim nasıl yaşayacak? Ya da bu şansı kim nasıl elde edecek? Belki ferahlayarak, kurtularak, belki de yeni fırsatlarla karşılaşarak. Ama çok şanslılar maşallah. Maddi anlamda da bugün itibariyle güzel fırsatlarla karşılaşabilirler. Mayıs çok verimliydi. Hala bu verimi alamadıysanız bugünden sonra yine bu para başarısı da hayatınızda devam ediyor. Ya Melik 90, Ya Latif 129, kudret, makam sahibi olmak, yükselmek niyetiyle zikredebilirsiniz. Sevgili akrep, enerjini emiyorlar ve enerji vampirleri etrafında değil mi? Artık sen de yoruldun. Enerjin sana lazım. Çünkü bu dönem senin için farklı bir dönem olacak. Evet, enerjin tamamen sana lazım. Enerji kaçaklarına müsaade etme. Seni ilgilendirmeyen, seni alakadar etmeyen veya geçmişinde bıraktığın insanların arkasından bakma. Hani diyor ya, kapattığınız kapıların anahtar deliğinden bakmayın diye. Akrepler tam olarak bunu yapmamanız gerekiyor. Size zarar veren, sizi üzen veya konuştuğunuzda enerjinizi düşüren insanlarda ısrarcı olmayın. Kendi yolunuzda ilerlemeniz lazım. Bugün yaşayacağınız uğurlu kavuşum size çok büyük bir aşk vaat ediyor olabilir Oo, ne önümüzdeki güzel. günlerde. İlişkinizi daha iyi ilerletebilirsiniz. Var olan flörtünüz daha ciddi bir ilişkiye dönüşebilir. Evlilik, aşk ve ortak işler açısından çok büyük fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Ne zamandır ben şu kişiyle çalışmak istiyordum, şu işte çalışmak istiyordum. Keşke şu kişiyle ortak olsak, birlikte çalışsak dediğiniz birileri varsa ortak işler ve işbirlikleri açısından da çok şanslı bir süreçten geçtiğinizi hatırlatırım. Özgüveninizin yükseldiği, aynaya baktıkça bakasınızın geleceği bir süreç olması gerekiyor. Sakın kendinizi, enerjinizi, frekansınızı düşürmeyin. Aynaya bakın, kendinize güzel şeyler söyleyin. Egonuzla değil ama hani egosal davranışlardan bahsetmiyorum ama kendinize gerçekten enerjinizi yükseltecek şekilde cömert, güzel cümleler kurmaya bakın. Gerçekten akreplerin hem özgüvenlerinin artacağı hem şanslarının, parlaklıklarının hem de onlara rağbet edilme dönemi olacağı için kısmetlerinin de çoğalacağı bir süreçten geçiyorlar. Ve bu haftayı tamamlarken para konusundaki şans ve fırsatları da çok açılıyor olacak. Eğer onların da beklettiği bir ameliyat, bir operasyon, bir sağlık sorunu varsa bununla ilgili harekete geçmeleri gerekebilir. Bu da bir uyarı olsun. Bir de şunu söylemek istiyorum akreplere. Eğer bir solunum sorunu yaşıyorsanız veya ciğerlerinizle ilgili halihazırda devam eden bir şey varsa bu konuda da harekete geçmenizi ve tedavi olmanızı tavsiye ediyorum. Maddi anlamda birden fazla işten ve konudan
para kazanacağınız bir süreçtesiniz. Bir şey mi söyleyeceğim? Yükselen akrepler için de Çok geçerli, değil geçerli. mi? Öksürükler, ciğer sorunları ya da işte bileyim mesela kötü alışkanlıklarınız var, sigara kullanıyorsunuz, bırakın bunları. Bu sene hani artık sigarayla yolunuza devam etmeyin. Zararlı alışkanlıklarınızı şimdiden bırakmaya niyet edin. Miras alabilirler, tazminat alabilirler, Ay, ne güzel. ek paralar alabilirler. Hakları olan bir parayı hukuki yoldan yazışarak, çizişerek böyle hani destek alarak çok güzel alabilirler. Doğru düzgün konuştuğunuz ve sakin kaldığınız bütün konuların meyvesini alabilirsiniz. Yani böyle İnşallah. kızmadan, ya benim bir hakkım var almak istiyorum dediğiniz işte tazminattır, primdir veya burs istiyorsunuz öğrenciyseniz çok daha kolay olabilir bu bursu bulmanız. Biraz böyle insan psikolojisi, derin konular veya işte hayatı anlamak adına ilahi, dini konularla da biraz daha fazla ilgilenmeye başlayabilir akrepler. Biraz daha bilgide derinleşecekleri bir süreçten geçiyorlar diye söylemek istiyorum. Ve parayı da hırs haline getirmeyin. Gerçekten bir şekilde ek işlerle vesaire çok güzel para kazanacağınız bir süreçtesiniz. Kendinizi kasmayın. Evet. Sağlığına özen göstermelisin. Dinlenme ve çalışma saatlerini özellikle 13 Haziran'a kadar çok iyi ayarlamalısın. İş arıyorsan sen de iş bulma konusunda son derece şanslısın. Hem ilişkiler konusunda hem para konusunda hem iş konusunda şanslısın. Gayet güzel gidiyorsun. Sadece birazcık sağlığını önemsemeni, masraflara dikkat etmeni de tavsiye ediyorum. Ya Ali 110 yükselmek ve başarı niyetiyle. Hadi bakalım, şansın bol olsun. Yaylar ve yükselen yaylar, dikkat dikkat, her şeyi büyüttüğün bir dönemdesin. Ehe. Dırırım. Vallahi öyle. Dırınınının. Çünkü Dolunay Yay burcunda. Yayların hayatına bir büyüteç tutuyor. Zaten abartmayı seversiniz. Daha çok abartabilirsiniz. Ya. Severler. Abartmayı sever. Çok abartabilirsiniz mesela. Şuranıza bir sivilce çıktı. Allah'ım bu sivilce beni öldürecek mi moduna girmeyin. Ya da bir şey duydunuz hemen onu abartmayın. Duygularınızda dengeli olun. Her şeyi kişisel algılamamaya çalışın bu süreçte. Özellikle önümüzdeki 15 gün sevgili yaylar, yükselen yaylar. Ay burcu yay olanlar. Onlar da ay dönüşüne giriyorlar çünkü. Siz de dinleyin. Her şeyi çok abartmayın. Mesela o gün suratı asıktı eşimin veya sevgilim. Seninle ilgili olmayabilir. Kendi derdi olabilir. Kendi içinde bir sıkıntısı olabilir. O gün sana her zaman evet diyordu, okey diyordu, hadi canım diyordu. O gün diyemedi. Bir sıkıntısı olabilir. Bir şey duydunuz, bir haber aldınız sevgilinizle ilgili, eşinizle ilgili, arkadaşınızla ilgili. Hemen atlayıp da aa yapmıştır demeyin, bir bakın. Veya duygularınızda, düşüncelerinizde, davranışlarınızda fanatik olmayın. Fanatik olursa hayal kırıklığına uğrayacak en başta söylediğim gibi. İşte o yapmaz, hayatta yapmaz dediğiniz insanlarla ilgili hayal kırıklığına uğramamak istiyorsanız fanatik olmayın, dengeli olun. Duygularınızı, düşüncelerinizi, fikirlerinizi, söylemlerinizi dengeli bir şekilde yapmaya bakın. Hani çok abartmayın konuşurken veya düşünürken de kendinize eziyet etmeyin. Bunun dışında çok beklediğiniz, istediğiniz bir iş nihayete erebilir, sonuca ulaşabilir, başarılı bir döneme girebilirsiniz bu anlamda. İş kısmetiniz çok açık, iş hayatınızda önemli bir değişim yaşanabilir ve bu değişim size hayırlı, uğurlu, bereketli gelebilir. Yaylar çok şanslı. Dolunay'ın o hani duygusal iniş çıkış veren etkisini yaşamazlarsa, atlatabilirlerse şu Venüs'ün ikizlere geçmesi, Güneş'in burada Plüton'la olan kontakları filan, evlenmek, yuvasını kurmak, büyük başarılar elde etmek, iyi iş anlaşmaları yapmak, çok iyi el sıkışmalar yaşamak, yine mevki makam sahibi insanlardan büyük destekler almak, hem iş hayatında hem ilişki hayatında hiç uzun zamandır olmadığı kadar kısmetli bir dönemden geçiyor. Bunun farkına Ay, ne güzel. varsın ama fanatik olmayacak, doğru gözlerle bakacak, iyi gözlem yapacak, dengede gidecek. Bunları eğer dikkate alırsa kısmeti her bakımdan müthiş açık görünüyor. Dolunay bir sonuç getirir, bir olay getirir. Bir şey yaşatır, yani bir duygu geçişi yaşatır. İnşallah sizinki iyi bir duygu geçişi olur ve bir konuyu nihayete erdirmenize de vesile olur. Artık yeter veya bunu burada bırakalım diyeceğiniz şeyler de olabilir. Arkadaşlık, iş veya aşkta. Evet, iş konusunda çok şanslılar. Sağlık konusunda da bir iyileşme gösterebilirler. Aşırı açık olan iştahınız ya da şekerli şeyler tüketmeye olan ihtiyacınız bugün itibariyle dengelenmeye ve son bulmaya doğru gidiyor. Ayın 25'inden 26'sından sonra sağlık, ödem veya işte iş sorunlarınızda düzelmeye başlayacak. Özgüveniniz oldukça yükselecek sevgili yaylar. Ya Rahman 298, Ya Rahim 258, korunma, sağlık, güvende hissetmek niyetiyle zikredebilirsiniz. Eğer bunları zikrettikçe çok duygusallaşıyorsanız bir hafta sonra yavaş yavaş bırakabilirsiniz. Çünkü bu isimden çok merhameti
celbeden ve insanın kalbini çok yumuşatan isimler. Ya Rahman, Ya Rahim. Evet. Peki mesela kendini güvenme hissetme konusunda yani bir iç huzursuzlukları varsa Evet. ekleyeceğim bir şey var mı onlara? Dua etsinler. Mesela ben Jüpiter balıklar hep bunu tavsiye eder. Ya da işte yürüyüşler yapsınlar. Bu arada yürüyüş falan yaparken bakın yaylar, kalça, basen, baldırlar bölgesinde yırtıklar, işte yanlış hareketler sonucu kırıklar, çapraz bağlar, buralara çok dikkat etmeleri gerekiyor. Oh, tabii. Yayların bu bölgeleri hassastır. İşte çapraz bağlardır, dizlerdir, baldırlardır, kalça bölgesidir. Böyle spor yapıyorum adı altında kendinize eziyet etmeyin. Paralamayın kendinizi Paralamayın. diyorsun. Ama hafif yürüyüşler, doğa yürüyüşleri, şöyle bir toprakla, doğayla baş başa olmak size çok iyi gelir tam zamanı. Ya da meditasyonlar, ibadet, bunlara özen gösterebilirsiniz bu Zaten arada. şu spor konusuna vallahi bir değinmek lazım yani. İki ders alıp da spor hocalığı yapanlar var. İnsanların hayatlarını mahvediyorlar. Hangi konu yani. öyle değil ki? Her konu öyle. Herkes psikolog, herkes astrolog, herkes sporcu. Ama en gerçek astrologlar bizde. Hazır mısınız? Biz reklama gidiyoruz. Dönüşte de oğlaklar, kovalar, balıklarla devam ediyoruz. Mine Ölmez'de canlı yayınımız devam ediyor. Oğlaklar ve yükselen oğlaklar ekran başındaysa haberler geliyor Bana bak onlara. konuşurken yakalanınca hemen cimhura uğradım. Çünkü neden biliyor musunuz? Biz reklam arasında Vır 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 vır. aynı şekilde devam ediyoruz. Sanki hiç Allah'ım kameralar yarabbim. kapanmamış gibi. Aynen öyle. Sevgili oğlak, kavuşma zamanındasın. İyiye, güzele, bolluğa Allah'ım şükürler olsun. Oğlak- Çektiler çünkü çok. Evet çok çektiler. Onlara bu hafta çok iyi haberler var ama bir o kadar da dikkat etmesi gereken durumlar olacağını hatırlatmak istiyorum. Yani şans ve fırsatlar bakımından müthiş şanslı bir dönemden geçiyorlar. Hep söylüyorum hediyeler almak, kutlamalar yapmak, aşk ilişkileri sağlam, güzel, kaliteli aşklar yaşamak, çocuklarla ilgili konularda mutluluk verici gelişmeler yaşamak, şansın ve fırsatın onları takip ettiği bir süreçten geçiyorlar. Süper. Ama bugünkü dolunay özellikle yükselen oğlaklar için söylüyorum bunu. 12. evlerinde gerçekleşiyor. Hep 12. ev diye herkes ezberledi. Gizli düşmanlıklar, perde arkası oyunlar, arkadan dönebilecek bir takım ayak kaydırma operasyonlarına dikkat etmelerinde yarar var. Bir kıskançlığa maruz kalabilirler, bir düşmanlığa maruz kalabilirler, bir dedikoduya maruz kalabilirler. Ya da bazıları gerçekten şöyle arkalarına yaslanıp herkesi arkalarında bırakıp ya da kimseyle ilgilenmeden sadece kendi ruhlarına, kendi duygularına odaklanma ihtiyacı içinde olabilirler. Biraz daha böyle kendilerine dönük olacakları, geri çekilmek isteyecekleri bir süreç olabilir. Benim onlara tavsiyem şu. Birincisi sakın planlarınızı, ilişkinizdeki mutluluğu, hayatınızdaki başarıyı güvenmediğiniz insanlarla paylaşmayın. Ha bana kalırsa kimseyle paylaşmayın. Yani Bana kalırsa da. bazı şeyler ortaya çünkü her insan bir fikir, her fikir bir enerji. Önünüzü keser. Anlattığınız planlar her zaman kısır kalır. Bunu unutmayın. Yaşam enerjinizi yüksek tutun ama sırrınıza, gizli bilgilerinize biraz daha sahip çıkmanız lazım. Önümüzdeki 15 günlük süreçte hayatınızda gizli kalmış bir sorun, bir olay, bir ihanet, bir yalan ya da bir sağlık sorunu. Mesela gizli bir hastalık, bir şey ortaya çıkmaya başlayabilir. Biraz daha böyle geri çekilip bunlarla da ilgili muhakemenizi güçlü yapmaya çalışın. Bence ne yapsınlar? Eğer gerçekten onların da bir sorunu varsa tahlillerinizi yaptırın, kendinize biraz daha özenin, masajlar yaptırın. O da olmuyorsa kendi kendinize bakımlarınızı yapın. Sık sık duş alın ya da ne bileyim size iyi gelen aromalar, çiçek kokuları kullanmaya çalışın. Uyku ve beslenme düzeninize çok dikkat edin. Bu aralar bazı oğlaklar çok fazla mesaiye kalabilir. İşte bilmedikleri, tahmin etmedikleri insanlardan bir takım sıkıntılar alabilirler. Buna dikkat edin ama bununla beraber şunu da hatırlatmak istiyorum. Şans sizi takip ettiği ve Jüpiter-Venüs kavuşumu sizi olumlu anlamda koruduğu için koruma altında olduğunuzu da unutmayın. Ya ben kendimi iyi hissetmiyorum diyenler varsa bugünlerde özellikle terapi almanın, iyileşmeye doğru adım atmanın tam zamanı. Ayrıca iş hayatınızda, sağlıkla ilgili konularda, iş kurmakla ilgili konularda da şansınız devam ediyor. Ya da bir çalışan arıyorsanız, yanınıza bir asistan arıyorsanız 15 gün sonrası çok daha verimli olur. Şu aralar çünkü tanıştığınız insanlar sizden bazı şeyleri saklayabilirler. Onu söyleyeyim. Bu 15 günlük süreçte yeni tanıştığınız insanları doğru gözlemlediğinizden emin olun. Birkaç gün içinde bazı gerçekler ortaya çıkmaya başlayacaktır. Eyvah, Ama eyvah. o korunuyorlar. Çok şanslılar. Yani
Bir tarafta bir sıkıntılar varsa bile hayat onları çok güzel destekliyor. Bunu da Mükemmel. hatırlatmak istiyorum. Ya Rafi 351. Allah'ım beni bedenen, ruhen, sağlık olarak, psikolojik olarak, maddi olarak, manevi olarak enerjimi yükselt. Beni başarılara nail eyle diye Amin. zikredebilirsiniz. Sevgili Kova, kim tuzar seni? Ha. Darararam. Kovaya darbuka gider. Darbuka gider. Bir oyun İçinizden havası. çalıyormuş gibi. İçinizden darbuka çalıyormuş gibi. Benim gibi sessiz sedasız oynayabilirsiniz. Ya Kova, Çok şanslı. Çok şanslı. Muazzam şanslısın. gül, eğlen, coş, Bu ye, kadar iç, şanslı olduğun gez. nadir bir zaman Ay olur. çok iyi. Başka neler var? Çok yakın zamanda aşık olabilir. Allah. Aşkı bulabilir. Allah. Evlenebilir. Evladı olabilir. Terfi edebilir. Başarı elde edebilir. Kendini gösterebilir, parlatabilir. Sahnelerde bir kova esintisi yaşayacağız. Çok şükür. Sahnelerde bir kova esintisi yaşayacağız kesinlikle. Bir kere burcunuzda seyahat eden Plüton hem Güneş'ten hem Jüpiter'den hem Venüs'ten destek alacak. Bu evlatlarının mürüvvetini görmek demek, evlat sahibi olmak demek, şansa sahip olmak demek, evlenmek, nişanlanmak, aşık olmak, hayatta insana mutluluk verebilecek. Oh çok şükür ya Rabbim dedirtecek. Neye inanıyorsanız, neyi bekliyorsanız hepsinin bu ay boyunca, Mayıs sonu ve Haziran boyunca aslında karşınıza çıkabileceği bir süreçtesiniz. Ne güzel. Allah'ım sonunda beni gördün ya Rabbim diyecekler kovalar. Hep görüyor zaten de işte bir takım sınavlardan biraz sert geçtiler. Özellikle Nisan, Mayıs, onlar için Mart da öyle çok zorlayıcıydı. Şimdi bu zorluklar, bu bunalımların hepsi geride kalıyor. Sadece yine neye dikkat etsinler? Trafikte dikkat etsinler. Araç alım satımı ile ilgili biraz daha dikkatli olsunlar. Araçlarının bakımını ihmal etmesinler. Yeni bir araba alacaklarsa motor sistemi, elektrik sistemi konusunda çok dikkatli olsunlar. Kandırılmadıklarından emin olsunlar. Konuşmalarında aceleci, sinirli, öfkeli olmasınlar. Bir de laf getiren, dedikodu yapan, sürekli işte enerjinizi düşüren kişilere de kapılarınızı kapatın sevgili kovalar. Kendi işinizle meşgul olursanız, kendi yolunuzda giderseniz hem aşkta hem işte hem parada, yani nasıl söyleyeyim, hayatın her alanında güneşin size doğduğu bir süreç. Adeta böyle dünya bir podyum, siz de bir modelsiniz. Çok güzel bir süreç. Yıllardır akmayan işlerin, aylardır durmuş olan işlerin harekete geçeceği, akacağı, eğlence, keyif, tatil zamanı sizler için. Kesinlikle Peki. çok güzel. Arkadaşlık ilişkilerinizde bir takım atışmalar olabilir. Bazılarıyla çizikler, üstüne çizikler atılabilir. Haklıysanız sıkıntı yok. Ama biraz daha arkadaşlarınızla, eğer çok iyi dostluklarsa, tolerasyonunuz fazla olsun diyeyim. Ne diyeyim? Hani herkesin hayatına göre gitmesi gerekeni göndersinler tam vakti. Ama çok iyi dostum, 30 yıllık, 20 yıllık, 10 yıllık dostum, çok seviyorum dediğiniz insanlarla da kapışma şansınız var. Hakkaniyetli olun. Bu size yeter. Hakkaniyetli olmak size yeter. Ama O zaman- çok güzel bir fırsatınız var. İnanılmaz yani. Sakın siz de evde durmayın. Fırsatları kollayın. Harekete geçin. Çok şanslısınız. Ya Şekür 526. Daha ne olacaktı sana da? İyi olan kalsın, kötü olan gitsin. Heh, aynen öyle. Heh. Evet. Sevgili Kovalar, bu arada bir dakika demişsin ki aşk ve ilişkilerde şanslı ve hediyelere açık olduğum bir süreç. Bu süreç Kovalar için ne zamana kadar işleyecek? Çok uzun. Haziran sonuna kadar çok güçlü ama bir yıl boyunca da bu konuda hep şanslı olacaklar. Evliliğe dönüşür mü? Çapkınlık yapmazlarsa dönüşür gayet. Ya Kova erkeklerinden bahsetmiyoruz. Kova Bak, bak. kadınlarına hitap ediyoruz burada. İkisi için de geçerli. Eğer çapkın değilse, ne istediğini bilen bir insansa hayatının aşkını bulabilir. Evet. Ama %100 sosyal çevrelerini ayıklaması gerekiyor. Şimdi bir de şöyle bir gerçek var Nur. Bazı burçlar, ikizler, kovalar, yaylar, böyle uzun soluklu şeylerle mi mutlu oluyor? İnsanın da neyle mutlu olduğu da önemli. Yoksa Doğru. flört edip sürekli enerjisini yüksek mi tutmak istiyor? O zaman iyi olanların Heh. hayatlarında kaldığı güzel bir dönem olsun Kovalar için. Bak, Tamam mı? niyetini de verdi. Evet. Niyetini de Ya verdi. şekür. 526. Evet. Neşe, mutluluk, huzur sizin olsun. Evet. Efendim balıklar ve yükselen balıklar. Sizler de Evet. ekran başındasınız biliyorum. Yuvanda ve ailende gerçek huzuru bulabilme zamanındasın. Nihayet. Evet. İstediğin gibi bir ev bulabilirsin. Taşınmaların olabilir. Şehir, ülke, yer, semt değişikliği yaşayabilirsin. Ailenle uzun zamandır görüşmüyorsan bir araya gelip daha güzel ilişkiler kurabilirsin. Hayatını böyle bir düzene oturtabilirsin. Bazıları da ikili düzene geçebilir. Nasıl mesela? İşte bir şehirde ailesi vardır, bir şehirde de işe gidip gelmesi gerekiyordur. Sizi evinizden uzaklaştıracak ama bir şekilde de para kazanmanızı sağlayacak ek gelir ve iş fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz sevgili balıklar.
Hanenizde bu ara çok misafir ağırlama, çok arkadaşlık ilişkilerinin canlanması, her gün sofraların kurulması, kutlamaların yapılması ya da yemek organizasyonları, davet organizasyonlarının artması söz konusu olabilir. Sadece kendinize biraz daha zaman ayırmalı ve kaliteli bir yaşam planı yapmalısınız. 13 Haziran'a kadar aşırı para harcayabilirsiniz. Para kazanmak için biraz daha zorlanabilirsiniz ama ailenizden ve sevdiklerinizden daha güzel destek alacağınız için, onların size olan sevgisini daha güçlü hissedeceğiniz için çok daha başarılı olabileceksiniz. Bu ara aile içinde çok dedikodular dönebilir. O öyle dedi, bu böyle dedi, o geldi, bu gitti filan, böyle bir akışa yetişmekte zorlanabilirler. Ama altından kalkamayacakları bir şey olacağını düşünmüyorum. Yay burcundaki dolunay önümüzdeki 15 günlük süreçte anneleriyle ilişkilerini bir gözlemlesinler. Kayınvalideyle ilişkilerini bir gözlemlesinler. Aynı zamanda patronlar ve otorite sayılan, onlara hükmeden, onları yöneten kişilerle aralarında bir böyle bir resleşme söz konusu olabilir. Birazcık dillerini yumuşak tutmalarında, abartılı tavırlar sergilememelerinde fayda var. Bazıları da yeni bir kariyer planına, yeni bir iş planına geçip bir yere veda edip başka bir işle yoluna devam etmek Yenilik var isteyebilir. yani. Bir yenilik dönemi var, bir dönüşüm dönemi var. Seni engellemeye çalışan kim? Seni zarara uğratan kim? Belki de kendi yoluna sen taş koyuyorsun. Bunun farkına var. Yani acaba gerçekten hep dışarıdan mı sana müdahale ediliyor? Yoksa sen saplanıp kaldığın alışkanlıkların, saplanıp kaldığın kalıplaşmış düşüncelerin sebebiyle mi kendini engelliyorsun? Bu aralar bunu düşünmeni tavsiye ederim. Biraz daha felsefi düşünmeni, seni seven, senin büyüğün pozisyonunda olan insanlara biraz kulak vermeni tavsiye ediyorum. Gerçekten biri mi sana zarar veriyor? Yoksa sen kendi vazgeçemediğin yanlış tavırların sebebiyle kendini mi baltalıyorsun? Bunu görmen lazım sevgili balık. Ya Fettah 489, Ya Rezzak 308, Ya Rafi 351 kez yükselmek, başarı ve maddi bolluk için zikredebilirsin. Yuvada bir huzur olması ilişkileri de düzenler bu arada. Yani özel ilişkilerde de huzur getirir. Onu da eklemiş olayım. Bu otoriteler ve kariyer konularında başarı şansını çok yüksek demişsin ya. Yüksek ama abartmaması lazım işte. O da bir kilit nokta var. Orada çok önemli bir uyarı var, kavga etmemeleri konusunda. Evet. Yani yanlış anlaşılma, değil mi? Mesela patronunuz size şaka yaptı diyelim. Hemen abartmayın. Veya işte beklediğiniz bir terfi vardı. Sizi başka bir konu için çağırdı. O terfiden bahsetmedi ya da zamdan bahsetmedi. Hemen suratınızı asmayın. Bu aralar doğru zaman olmayabilir. Biraz daha böyle Mayıs sonu, Haziran başını tercih edebilirsiniz. Ama hayatlarında bir düzen kurma ve o hayatı düzene oturtma anlamında balıklar çok şanslı. Ama kendi kendilerini baltalıyor olabilirler birçoğu. Ne kadar sürecek balıklar için bu durum? Haziran boyunca bunu hissederler. Özellikle Haziran ortasında, yani işte anneme izin vermedi, babam şöyle yaptı, işte işime taş koydu. Acaba gerçekten onlar mı bir şey yapıyor, sen mi acaba gerekenleri yapmıyorsun? Bunun sorgulamasını iyi yaparsan çok iyi olur. Ya Fettah esmaları. Ya Fettah Ya Rezzak. 489, Ya Rezzak 308, Ya Rafi 351. Evet.